Geldiniz mi? YouTube'a zaten koyacağız. Hani soranlara şimdiden olsun. İkimizin de YouTube kanallarına yüklenecek program. Daha sonra izleyemeyenler için izlesinler diye. Şimdi değerli hocam, sizle aşağı yukarı bir yıldan beri bir canlı yayın yapalım diyoruz ama o kadar yoğunsunuz ki bir türlü canlı yayın yapmaya fırsatımız olmadı. Benim izleyici kitlemden sizi bilenler var, bilmeyenler var. Ben ufak bir tanıtayım hocama. Gerçi sizi artık bilmeyen yok ama yine de bir anlatmak istiyorum. Benim özellikle izleyici kitlemde hocam daha muhafazakar kesimden insanlar da var. Ben ufak bir hikaye anlatmak istiyorum. Hayatımın bir döneminde Kur'an üzerine çok araştırmalar yaptım ve bu araştırmalar esnasında bir tane ayet dikkatimi çekti. Yeryüzünde gezin de sizden öncekilerin başlarına neler gelmiş bir bakın şeklindeydi. Onlar diyor güç ve kuvvetçe sizden de üstün idiler diyor hocam. Tabii ki. Şimdi bu ayete binaen baktığımızda mevcut arkeolojik sistemin ya da mevcut tarihsel sistemin anlatımının aslında bir problem teşkil ettiğini dikkatimi çekti. Yani Kur'an'daki o ayete binaen şunu anlıyorduk. Cilalı İbo Taş Devri diye bir şey olmadığını anlıyorduk. Diğer taraftan arkeolojik kazılara baktığımızda mesela az önce ben bir şey gördüm. İnkalarla ilgili bir paylaşım var. 350 tonluk bir kaya 20 kilometre öteden getirilmiş. Hani History kanalda ya da işte Discovery Channel'da bazı şeyler anlatılıyor. İşte tekerlekle getirildi falan filan gibi ama nasıl bir tekerlek? Tekerlek icat edildi mi? Hani o dönemde neydi? 5000 metre kayalık dağa tekerlekle nasıl çıkacaksınız? Şu anki 4 çeker hiçbir teknoloji oraya tekerlek kullanarak çıkamayacağı yerler var yani. Dümdüz bir ova değil ki orası. İşte aynı şekilde Baal Tapınağı'nda 1350 tonluk kayalar var. Şu anki 1251. 1251 evet. Böyle bir ne diyelim şey var. Tuğla diyelim hocam. Çünkü birçok kesimle. Bunlar tabii ki imkansız düzeyde. Bunların taşınması, getirilmesi yani şu anki teknolojik bakımlarla böyle bir durumları var. Ve buradan bir de hani geçmişte bir şey yaşadım ben. Astroloji ile ilgilendiğim zamanlarda Göbekli Tepe ile alakalı yaptığım araştırmalarda şöyle bir paylaşımda bulunmuştum. Göbekli Tepe bir zodyaktır demiştim. Ve bu zodyak olduğunu söylediğimde bunu bazı arkeoloji gruplarında yazdım hocam. Ve beni gruptan attılar. Hani hurafeci gözüyle bakıyorlar tabii ki. Sonra ben de kızdım. Göbekli Tepe zodyaktır adına bir video yaptım. Hani oradaki taşları, burç sistemini, işte Orion takım yıldızının olduğunu daha sonra çözdük falan. Bu tarz şeyler yaptık ve bunları hani biliyorduk, anlıyorduk ama bunları dile getiremiyorduk. Çünkü bunlarla ilgili yorum yapabilecek bilgi birikimine sahip insanlar ben çok fazla bulamadım açıkçası. Ve sizi ilk gördüğümde çok sevindim. Ve özellikle de sizin bu olaylarda, olayın dibine kadar indiğinizi görünce daha da bir sevindim hocam. Ve sizi de hiç kaçırmadan takip ediyoruz ve sizi de bizim kitlemizde de aynı zamanda buluşturmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Hocam bugün bize neler anlatırsınız? Sizin de aşırı derecede vaktinizi almadan biz astrolojiyle alakalı kısmından da bahsedebilirsiniz. Ondan sonra işte Hazreti İbrahim'i ziyarete gelen o melekler kimlerdi? Onlardan da bahsedebiliriz. İşte Top ve Hermes aynı kişi midir? Bunlardan da bahsedebiliriz. Siz ne isterseniz hocam o alanlardan bahsedelim. Çünkü hani sizin beni uyardığınızı da biliyorum. Mayınlı bölgeler var. O alanlara fazla girmeyelim. Çünkü meramımızı anlatmakta zorluk çekebiliriz gibi. Sanki ben biraz öyle algıladım. Bazı konular var. Söylediğiniz gibi hiç bilmeyenlere çok ters gelecek. Hatta olmadık tepkilere yol açacak bilgiler, iddialar, sonuçlar çıkıyor ortaya. Bunları tabii bilenlerle paylaşmak lazım. Yani 3 yaşında çocuğa kuantum fiziği anlatılmaz yani. Belli bir bilgi kapasitesine sahip olmadan çat diye böyle tam ters şeyler gelirse şimdi konu dinleri içine aldığı zaman din hassas bir konu. Herkesin inanışı, neye inanırsa, hangi dine inanırsa yani ateist olsa o da aslında bir dini inanmayış. Yani yine dinle ilgili bir şeydir, seçimdir yani sonuç olarak. Satanizm de böyledir. Semavi dinler de böyledir yani. Kişi neye inanırsa inansın.
Yani orada bir fanatikleştirme ve oraya saplanma gibi böyle bir şeyle karşı karşıya bırakılıyor. İster istemez takım tutmak zorunda. Yani hakikat ve objektif olma şeyini, sorgulama yetisini kaybetmesini istiyorlar. Yani bütün dinlerde ve bütün şeylerde böyle, ki bugün bilimde, tarihte de aynısı var yani. Hani görüyorum tarihçileri ve çok üzülüyorum yani. Hani Sümeroloğun mesela Mısır hakkında tek kelime konuşmasını istemiyorlar. Yanlış, olur mu öyle şey diyor. Lan neden konuşmasını araştırmış, okumuş. Yani bunların bağı yok mu zannediyorlar yani. İşte ne bileyim sen işte Sümer inceledin, Mısır'a konuşma, Maya'ya konuşma, ona konuşma, buna. Nasıl yani, böyle bir şey var mı? Bunların hepsi birbiriyle iletişim halinde. O yüzden ben bu şekilde yaklaşmayı çok yanlış buluyorum. Dinleri de, bilimi de, tarihi de, arkeolojiyi de, mitolojiyi de, her tür lojiyi tek bir bütün olarak hakikat genelinde incelemeyi ve farklı dallardan da, yani multidisipliner çalışmalarla çeşitli açılardan kontrolünü ve doğrulamasının yapılması lazım. Eğer siz bir şey iddia ediyorsanız, iddianızdaki olay sadece belli bir açıdan size bir açıklık getirip diğerleriyle uyuşmuyor, tutarsızsa, o zaman doğru yönde ilerlemediniz demektir. Ama öyle bir şey söylemeniz lazım ki bunun mitolojide, dinde, tarihte, arkeolojik kanıtlarıyla, bilimsel kanıtlarıyla, karbon testleriyle, hikayelerle, heykellerle örtüşmesi lazım, birbirini tamamlaması lazım. İşte ben bunu yapmaya çalışıyorum ama ulaştığım bilgiler bize sunulanlarla çoğu zaman çok zıt olabiliyor ve genelde de böyle. Bu zıtlığın da aslında tesadüf olmadığını görünce o zaman daha da insan içerliyor. Çünkü birileri bize yalan söylüyor. Hocam, Yani yalan diyorum. Buyurun. Özür diliyorum. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ben hayatımın bir döneminde, madem biz Müslümanız, bu Kur'an bize ne diyor diyerekten araştırmak suretiyle çok uzun bir dönem okudum. Yani şöyle okudum. 26 çeşit meal, 32 çeşit tefsirden sorgulamak suretiyle, bütün kütüb-i sitte kaynaklarıyla falan okumak suretiyle anlamaya çalıştım ve o anlamaya çalıştığım dönemde hocam, özellikle bu sizin dediğiniz konuya geleceğim. O sorgulamalı okuma var ya. Bakara 102'de geçen Harut ve Marut adında iki tane melekten bahsediyor ya. Melekeyn diye geçiyor orada. Kur'an'daki kelimelerin kökenlerine baktığımız zaman hocam, Akatçadan gelen bazı kelimeler olduğunu fark ettik. Neden Akatçadan? Çünkü Hazreti İbrahim Akatlı ve Sümerler yabancı dil olarak Akatça öğrendiğine dair bazı bilgiler buldum. Ve oradaki Harut ve Marut'taki hocam, kelime kökeni olarak baktığımızda Akatça'da, yani Sümerce'deki Marduk Akatça'ya çevrildiği zaman Amarutu oluyor. Kur'an'a geçtiği zaman, Araplara geçtiği zaman hocam ve Marut oluyor. Oradaki elifle beraber Amarutu diye okunuyor. Ve burada bir dönem insanların aslında meleklerle de beraber yaşadığına dair bir anlam ortaya çıkıyor. Misal bu tarz şeylere rastladım ama bunları mesela din ekseninde araştırdığınız zaman hiçbir yere varamıyorsunuz. Çünkü bunun peşine düşen kimse olmamış. Düşse de bir takım dediğiniz gibi hurafelerle karşılaşmışlar ve düzgün sorgulama oluşmadığından. Bunu paylaşmak istedim yani. İyi ettiniz. Hani bu konuda ben şunu söyleyeyim. Harut Marut'tan başlayalım. Anunnaki Babil ilişkisinden biraz bahsedelim madem bu konuya girdiniz. Kur'an'da çok net bir şekilde kara büyünün, kadınla erkeğin, insanların, zıt kutuplarının arasına açan büyü dediğimiz olayın aslında dünya dışı iki varlıkla Harut, Marut adı verilen, bakın bunlar insan değil. Marduk mudur değil midir bunu bilemem. Yani bunun araştırmasını, tartışmasını yapmamız lazım. Ama şöyle bir şey var. Marduk'un kendisi mi? Yani söylediğiniz bana ters gelmez. Neden? Çünkü bunlar Babil'de net bir şekilde bu işi yapıyorlar. İnsan değiller ve Babil'de kara büyü öğretiyorlar. Bu Kur'an bilgisi. Şimdi Babil tanrısı kim? Yetkilisi kim? Babil'in başı kim? Şimdi bakıyorsunuz zaten orada Marduk olduğunu görüyorsunuz. Marduk'un zaten kendisi mi bunu öğretti? Harut Marut adlı farklı iki varlık mı öğretti? Aslında bu çok farklı değil, aynı paralel bir sonuç yaratır. O da şudur: oranın kralı, yetkilisi, tanrısı, lordu neyse, kimse onun haberi olmadan burada insanlara siz hiçbir şey öğretemezsiniz. Yani bu iş Marduk'la zaten ilintili. Bunun haricinde hocam, şöyle bir ilinti daha var. Evet. Buyurun. Melekeyn diye geçiyor hocam. Bazı müfessirler oradaki Melekeyn'i
Melkein diye almış. Yani kral anlamına gelir demiş bazı müfessirler. Yani melek Ya anlamına değil malik de kelimesi de burada. Malikane kelimesi. dediğiniz şey de Evet, aynen. yani yönetici Malikten anlamındadır. yönetici Ya kral da anlamına gelir. yöneticidir. Aynen, Yani öyle Cumhurbaşkanı da bugün maliktir, yöneticidir aslında. Meleke, malik, Evet. malikane bunlar hepsi aynı kökenden geliyor. Şimdi burada çok önemli başka bir şey var. Babil Kulesi olayı. Bunların hepsini diyorum ya. Şimdi burayı açıkladın. Harut kimdi, Marut kimdi? Hani bir iddiada bulundun. Ha şöyle dedin, kelimenin kökeni. Şöyle dedin, çıktın. Ne olacak şimdi Babil'de? Babil Kulesi'ni açıklayamazsan o zaman senin iddian havada kalır. Evet. Marduk'u Evet. açıklayamazsan, o dönemi açıklayamazsan yine havada. Ama şurada çok önemli bir şey oluyor. Marduk insanlara ilk defa burada, ilk kez insanlara tuğla yapımını öğretiyor bak. Yani kendileri ev yapsın diye değil. Başka bir şey için. Kendi çıkarı olduğu için öğretiyor. Yani çok da böyle bak Enki işte şunu öğretti, Marduk bunu öğretti. Niye öğretti arkadaşım? Sana ev yapmak için mi öğretti? Sana ahır yapmak için mi öğretti? Yoksa kendine Babil Kulesi yapmak gerektiği zaman mı öğretti? Yani burada biraz niyete dikkat edilmesi lazım ki her sakallıya baba demeyelim yani. Yanlış izlenimlere kapılmayalım. Burada şöyle bir olay var. Marduk bunu yapıyor. Evet, Babil Kulesi. Babil Kulesi'nin bütün tanımlarına bakın. Bütün Sümer ziguratları biliyorsunuz katlı böyle kare kare. Ondan sonra katlı piramit, basamaklı piramit şeklindedir. Ki Irak'ta Enki'nin tapınağını şu an Amerikan askerleri koruyor. Yani içinde bir boyut kapısı olduğu iddiası da vardır. Buraya bakarsanız bütün hepsi böyleyken neden Babil Kulesi bir spiral şeklinde hep tasvir edilmiştir? Bunları iyi düşünmek lazım. Çünkü orada yine enerji hatlarını kullanarak boyutlar arası bir iletişim sağlamak adıyla çok yüksek enerjiyi sıkıştıracak ve belli bir frekansa yoğunlaştıracak bir yapıdan bahsedildiğini. Ben bunu böyle algılıyorum. Neden? Bunun 100 tane farklı örneği var dünyanın her yerindeki anlatımlarda. Mağaberatısından tutun da Kukulkan'ın Çiçen İtsa'daki piramidinden Bosna piramidinin 28.4 kHz frekans yaymasından Mısır'daki piramitlere kadar. Baktığınız zaman bunların hiçbirinin bize anlatıldığı gibi olmadığını zaten bir kere önce anlamamız lazım. Neymiş efendim? Mısır'daki piramit Kufu'nun Kefre'nin mezarıymış. Bunu söyleyen İngiliz mason ajanı Albay Wise'dır yani. Bilmeyenler de duysun öğrensin. Bu konularda da ciddi çalışmalar yapacağım. Göreceksiniz. Bunlar bakın sahtekar. Bir şey bilmezsiniz, yanılırsınız, kazarsınız bir şey çıkar. Ondan sonra bugün işte neydi? İnsanlık 6000 sene önceye gider, milattan önceye diyorlardı. Bugün kazdık Göbekli Tepe çıktı. Şimdi hepsi çöpe gitti bunlara. Ne oldu? 12.000 sene geriden başladık. Yarın 22.000 sene. Şimdi bu bilimin gelişmesidir. Yanılması anlamına gelmez. Bildiğiniz bir şeyi güncellemek, bilginin gelişmesi başka bir şeydir. Bir de gerçeği bilerek onu örtbas edip gerçeğin haricinde size başka şeyler söylenmez. İşte burada sıkıntı bu. Bu şekilde gerçeği bilenler size yalan söylüyorlar. Ve bunlar evrim konusunda da yapılıyor. Darwin konusunda da yapılıyor. Mısır piramidinde de yapılıyor. Birçok konuda maalesef ki söylenilenler yalan. Çünkü gerçeği kendileri çok iyi biliyor. Bilinmeyen bir şey değil. Bilenleri de susturuyorlar. Susturanlar kendisi. Hani duymadıkları, bilmedikleri, görmedikleri bir konu değil. Ama maalesef ki insanların uyanmasını istemiyorlar. Çünkü bu gerçekler ortaya çıktığı zaman insanlığın ilkelden gelişmişe gelmediği çok net bir şekilde ispatlanmış olacak. Nasıl izah edeceksiniz? Evrim teorisi çökecek. Bu sefer herkes soracak ki maymundan gelmediysek nereden geldik? İşte o zaman o Sümerlilerin, Mısırlıların, Hintlilerin, Yunanlıların, Mayaların, İnkaların, Olmeklerin, Tolteklerin Tanrı dediği varlıkların, Anunnaki denilen Mezopotamya bölgesindeki varlıkların kim olduğu ortaya çıkmaya başlayacak. İşte o çıktığı zaman ne olacak? Bunların inandığı dinlerin tanrıları da ortaya. Yani senden gizledikleri bir dinin tapıncağı gereksinimleriyle bu bilgileri örtbas ediyorlar. Zerzavan Kalesi'nde 5000 yıllık tapınakta ne işiniz var? 5000 yıl önce hangi semavi din vardı? Yoktu. Siz baktığınız zaman bunların semavi dinlerle zaten ilişkisi yok. Baktığınız zaman görüyorsunuz paganizm ve satanizm arası gidip gelen bir çizgideler yani. O yüzden dikkatli olmak lazım. Çünkü hiçbir zaman kendileri
ben satanistim, ben şöyleyim, ben çocuk kesiyorum, ben kan içiyorum kimse demiyor. Var mı böyle bir televizyona çıkıp da biz dün parti yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık, kan içiyoruz, adrenokromla besleniyoruz, işte şeytana tapıyoruz. Neden bunlardan bahsedilmiyor? Yok mu bunlar? Var. Yani kimler bunlarla ilişkili? Kimlerin tanrıları kimlerle ilişkili? Bunu artık anlamamız lazım. İşte burada kara büyü, ritüel, bu eski paganist, satanist ritüeller kime dayanıyor? Neye dayanıyor? Bunları o kadar iyi biliyorlar ki kimin kim olduğunu. Senden benden çok iyi biliyorlar. İşte saklamaların, örtbas etmelerinin ana temel sebepleri de bu zaten. Çünkü bunlar ortaya çıkarsa domino taşı gibi bütün gerçekler patır patır birbirini doğrular şekilde bunları ifşa edecek. Her şekilde kim iyiymiş, kim kötüymüş, kim rahmani sistemlerle hareket ediyor, kim şeytani deccaliyet aklıyla dünyada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu o zaman ortaya çıkacak. Milyarlarca insan bunu anlarsa ne olur? Artık kölelik biter. Kölelik biterse kapitalizm biter. Kapitalizm biterse deccali şeytani akıl çöker. Hocam bu bağlamda Thoth, Anunnaki olaraktan Mısır piramitlerinin mühendisi olarak da biliniyor. Belki siz daha iyi biliyorsunuz bu konuda. Hangi Anunnaki daha iyidir ya da insana daha dosttur gibi bir soru akıllara geldiği zaman Thoth ve Hermes aynı kişi midir? İnsana dost mudur? Bu Hermes Şimdi aynı zamanda... şöyle... Evet, buyurun. Yani insana dost mudur? İnsan kendi kendine dost mu? Bu kadar kötülüğü kim yapıyor? Hayvanlar mı yapıyor? Uzaylılar mı gelip bize saldırıyor? Bu kadar kanı zaten insan insana dökmüyor muyuz? Yani insanın içinde de iyisi var, kötüsü var. Şimdi bu hangi kitleyle dost, hangisiyle düşman? Ona bakın siz. Yani satanik bir düşünceye göre şeytan çok iyi bir dost. Çok iyi bir müttefik. Size göre öyle mi? Değil. Neden? Sizin tarafınızı belli ediyorsunuz. Biz diyorsunuz iyilikten, rahmani sistemden yanayız. Bunun karşısındayız. Kötülük yapmayız. İşte şunu yapmayız, bunu yapmayız diyorsunuz ama işte dediğinizin ne yaptığınızın da tutması lazım. Sadece öyle iki dudak arasında olmuyor bu işler. Onun da altını çizmeden edemeyeceğim. Şimdi baktığınız zaman Thoth Anunnakiler arasında şöyle ki bilimsellik, bilgelik adına en yüce karakterlerden bir tanesidir. Hazreti İdris olarak da geçer. Thoth, Hermes, Ningishzidda, Quetzalcoatl Güney Amerika'da tüylü yılan olarak geçer. Oradaki bütün bu piramitlerin de yine altında Thoth vardır yani. Kukulkan diye orada şey ama Kukulkan diye tarikat bütün satanik eylemleri de yapar. Şimdi baktığınız zaman Thoth Enki'nin oğludur ama annesi Karyan ırkından, anne farklıdır. Mesela Marduk da diğer oğludur. Evet. Marduk'a ben ne diyorum? Enki'nin iblis olduğu kanaatindeyim. Bakın bütün çalışmalarım beni bu istikamete sevk ediyor. Doğrudur, yanlıştır. Yani hani herkes çıksın karşımıza. Sen niye böyle diyorsun? Neye dayanıyorsun da? Biz de tek tek açıklayalım. Ama şimdi bunun bir oğlu var. Hazreti İdris'e denk geliyor. Diğer oğlu da şeytana denk geliyor. Şimdi böyle bir babaya ne diyeceksin? İyi mi kötü mü? Yani takım tutmayın arkadaşlar. Bu konunun takımı olmaz. Yani hocam, şöyle bir şey var. Evet. Bitireyim mi bir şu konuyu? Estağfurullah, tabii ki. Buyurun. Tamam. Şimdi orada şöyle bir olay var. Baktığınız zaman iblis de başlangıçtan beri iblis değil. İblis de başlangıçtan beri kötü değil. Değil mi? Evet. Yani iyi de öldür hakkını ver denen bir kavram var. İblisi bile incelediğiniz zaman bakıyorsunuz ki yani o iblislik kovulmuş şeytan statüsüne ulaşıncaya kadar çok zeki, emirleri yerine getiren, türlü türlü işleri başaran, çok yüksek zeka ve teknolojiye özellikle genetik ve mimar. Bunun altını çiziyorum. Bakın astroloji, astronomi, genetik, mimari bu konulardaki dünya dışı bütün temasın altında aynı şahısları görürsünüz. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Yani bütün okült cemiyetlere bakın. Pergel Gönye, geometrinin G'si hani baktığınız zaman nereden geldi bu bilgiler? Onlar nereden aldı zannediyorsunuz? Kendileri mi keşfetti zannediyorsunuz? Onlar kimin keşfettiğini, nereden aldıklarını çok iyi biliyorlar. Ve buna göre davranıyorlar zaten. Ve bunun kaynağında, bu bilgilerin kaynağında ve doğruluğunda o kadar haklılar ki esasen Atalan Arabistan'a geçiyor. Ama biz bunları sana efsane,
uydurma, masal, hikaye, mit diye. Bunlar mitse 5000 senelik tapınakta gelip dünyanın en zenginleri ne yapıyor? Evcilik mi oynuyor sizce? Yani onlar bunlara bu kadar inanmasa, güvenmese, yani bir aptallık sonucu tesadüfen mi geliyorlar? Burada bu tanrıları kabul ediyorlar ve ritüel yapıyorlar, ibadet yapıyorlar. Yani bu insanlar zekada sıkıntısı olan insanlar değil. O yüzden bunları çok iyi analiz etmemiz lazım. Tot, kimilerine göre Hazreti İdris, Hermes, Yunan mitolojisinde ve hermetik kültür diyorlar. Hermetik kültür, Hermes kültürü. Hermes kim? Tot. Şimdi Tot dediğiniz şey, bakıyorsunuz, Enki'nin ne olur? Enki iyi mi kötü mü? Filmin yarısına kadar iyi. İşte bazıları filmin yarısına kadar gösteriyor. Yarısına kadar olan sahneleri ağır çekimde size pompalıyor. Onları reklam ediyor. Tamam, oraya kadar çok iyi. Ben bunu hep şöyle anlatırım. Bir karakter düşünün derim. Evet, işte emekli olmuş, bütün emekli maaşını işte bir arabaya yatırmış, pamuk şeker arabası sürüyor. Gördüğü çocuklara pamuk şeker dağıtan bir tatlı böyle tontiş bir amca düşünün yani. Ne kadar güzel değil mi? Çocukların kafasına okşuyor, mutlu ediyor. Çocuklar güle oynaya pamuk şeker yiyor. Şimdi filmin yarısı böyle. Ara oldu, çıktık. Amca ne kadar iyi. Süper ya, helal olsun valla. Dünyaya bunun gibi adamlar lazım filan. Şimdi yarıya kadar herkes böyle düşünüyor. Yarıdan sonra bir bakıyorsun, pamuk şekerin içinde uyuşturucu ilaç var. Adam çocukları kesiyor, yiyor. Şimdi o pamuk şekerin kıymeti var mı hala? Böyle bir şeyde sonuna bakmanız lazım. Ama maalesef satanik ve bu deccaliyet sistemi filmin size sürekli başını. İşte evrenin ulu mimarı, yok Enki insanlığı yarattı, Enki insanı kurtardı. Geç onları. 2020'de Enki nerede, ne yapıyor? Şu an benimle olan teması nasıl? Bana yardım mı ediyor yoksa düşmanlık mı ediyor? Vesvese mi veriyor? Ben buna bakarım. Böyle baktığınız zaman karşınıza çıkan tablo farklı. Pamuk şekerci dede hikayeleriyle oyalanmak isterseniz o zaman tablo farklı. O yüzden bu bilgiler çok önemli. Şimdi yarısından sonrasını bilmiyorsanız filmin, o bilgi yoksa, o dataya sahip değilseniz siz de çocuğunuzu şu amcaya yollayabilirsiniz. Büyük bir hata olur yani. Kendiniz de gidebilirsiniz hatta, o da büyük bir hata olur. İşte bu hatayı yapmamak için çok yönlü bakmak, önemli olan şu anki insanlıkla değerlendirmek. Bu işin başında iyiydi çünkü herkes iyiydi. Onlara dikkat etmemiz lazım. Mesela bir oğlu çok iyiken diğer oğlu şeytanın oğlu iblis diyorum. Marduk diyorum. Babil tanrısı diyorum. Kara büyünün merkezi diyorum. Babil kulesi olayı diyorum. Ondan sonra boyut kapısı, kalkışma, bunların hepsi insanlığa çok ağır şeylere mal oldu. Bakın Babil kulesi olayına kadar dünyada tek dil var ve tek dinler ve diller tek. İnsanlar bugünden çok daha huzur içinde yaşıyor. Ama ne oluyor? Babil kulesi olayından sonra işte diller ve dinler birbirinden ayrıştırılıyor. Bugünkü çatışmaların kaynağı da Babil kulesidir. Ama Babil kulesine neden yıkıldı diye sorarsanız, bakın orada boyutlar arası bir kalkışma örneğidir. Yani orada bir itiraz vardır. Babası İblis Enki nasıl Adem konusunda itiraz ettiyse, oğlu Marduk da kendi koç çağının astrolojik olarak geldiğini iddia eder ve yönetimin kendi krallığına geçmesini, yönetimine buyruğuna geçmesini iddia eder. Ama astroloji bunu desteklemez. Bunu insanlara kanıtlamak için astrolojik birçok yapı yapılmıştır ki bana göre Göbekli Tepesi'nden Stonehenge'ine, yani birçok yapı astrolojide hangi yıldızın hizalı olduğunu göstergesi ve bu yıldızların belirlemiş olduğu 2160 yıllık zodyak kuşaklarında hangi ilgili tanrı dediğimiz aracı varlıkları, Kadir-i Mutlak'la asla karıştırmayın bunları. Ondan sonra bilmeyenleri, ilk defa duyanların yanlış anlamamız için hatırlatıyorum bunu. Kadir-i Mutlak farklı bir şeydir. Bu aracı varlıklar farklı bir şeydir. Bunları da şirk koşturup size yutturulmasına da izin vermeyin. Bunun için ne yapacaksınız? Bunları siz kendiniz araştırıp göreceksiniz ki iyisini, kötüsünü, hangisi nedir, kimdir, ondan sonra doğru mudur, yalan mıdır? Bunların hepsini araştırdıktan sonra işte hakikati ancak
O zaman yaklaşabiliriz ki Kadir-i Mutlak'a yönelmemiz de bu aradaki parazitlerden, parazit bilgilerden ve şahsiyetlerden kurtulduğumuz zaman mümkün olur. Bu dinler, inanç sistemi açısından da çok önemlidir. Yani buradaki en önemli engel Anunnaki ve benzeri varlıkların önümüze çektiği engeller, setlerdir. Hocam tam bu noktada ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Özellikle astrolojiyle ilgilenen camiada bu sizin dediğiniz girdaba kapılan çok kişi var. Benim kendi şahsi astroloji anlayışımda gökyüzündeki yıldızların konumu yaşadıklarımızın sebebi değil, bir çeşit anlatıcısıdır. Yani yaşadıklarımızı yaratan Kadir-i Mutlak'tır. Yıldızları da yaratan Kadir-i Mutlak'tır. Onlara yörünge veren de Kadir-i Mutlak'tır. Yani biz yaşadıklarımızın sebebi olarak oraya bağlarsak dediğiniz gibi bir şirk noktasına gidiliyor ki bu çok ince ve hassas bir nokta. Hani biz bugün yaşadık şundan dolayı değil. Yani oradaki entegrasyon ve ne diyelim senkron, insan hayatıyla gökyüzü arasında bir senkron var kadersel anlamda. Ama bu yaşadıklarımızın sebebi değil. Bir çeşit anlatıcısı olarak görüyorum. Hocam bir soru daha var aklımda. Sin Tapınağı bir Urfa'da var. Bir de Mekke'de var bildiğim kadarıyla. Sina Çölü de Sin'den geliyor. Bu Sin ve Nannar aynı kişi zannederim ve Ay Tanrısı olarak geçiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir Yasin suresi var. Ey Sin diye başlıyor. Akıllara şöyle bir soru geliyor. O surenin devamına da bakıldığında. Sanki bakın böyle kesinlikle böyledir demiyorum ama sanki Hazreti Peygamber Sin'e gidip de tebliğde bulundu. Ey Sin, hakikat bu, Kadir-i Mutlak'tan gelen bu bilgi, çünkü vel Kur'anil Hakim bir evrensel norm bilgisi şeklinde sanki bir tebliğde bulunmuş gibi bir şey de var, bir bakış açısı diyelim. Bu Sina Çölü önceden bildiğimiz kadarıyla çöl değildi ve bu Sin Tapınağı'nın hem Mekke'de hem Urfa'da oluşu ne tür bir anlam çıkarmalıyız hocam? Oradan ne anlasak daha makbul olur doğru şekilde? Şimdi parçaları şöyle birleştirelim. Bir kere Sin ne tanrısı, yani neyle ilgili bir şahsiyet diyelim? Ay ile ilgili. Evet. Ay tanrısı. Ve Enlil'in oğlu. Yasal oğlu. Bakın yasal ilk oğlu. Aslında ilk oğlu Ninurta'dır. Ama Ninurta yasal değildir. Yasal bir evlilik sonucu olmadığı için yasal olarak hak talep edemez. Aslında genetik olarak üstünlük onda olmasına rağmen yasal hakları hiçbir zaman kendisine verilmemiştir. Ve Mardun'da baş düşmanı olmuştur. Birisi çünkü genetik olarak Enlil'in oğlu gen olarak üstündür. Ama Mardun Enki'nin oğlu Marduk. O da yasal olarak ilk doğan çocuktur. Yani babası Enki ve Enlil çekişmesi oğulları Marduk ve Ninurta arasında aynen devam etmiştir. Ve burada Marduk'tan sonraki olay, bakın Nannar-Sin dünyada doğan ilk Anunnaki'dir. Bu özelliği vardır. Bu özelliğinden dolayı da doğduğu bölge olan Mezopotamya bölgesi sonsuza dek onun emrine verilmiştir. Bunu unutmayın. Bir, altını çizin. İkincisi işte niye Urfa'da var diyorsunuz. Evet. Şimdi Urfa'da iyi midir, kötü müdür? Hayır mıdır, şer midir? Biraz da buna bakalım. Şimdi gidin. Bize ahkam kesen Avrupalılara, Amerikalılara, Batı uygarlıklarına bakın bakalım. Dünyadaki ilk üniversite neredeymiş? Bir gelsinler de biraz kültürel tur yapalım onlarla. Sin Tapınağı bakın. Kaç metrelik? 72 metrelik orada astroloji kulesi var. Kaç bin sene öncesinden bahsediyoruz bakın. Ve bunlar ay tanrısından narsı Kur'an'da geçiyor. Yani semavi dinlerin de bize işaret ettiği. Bakın niye Yasin suresi var? Kim o Sin? Ay tanrısı Kur'an'daki Sin kimdir? Araştırsın bunları. Yani bunlar Kur'an'a ters, Müslümanlığa ters şeyler değil. Biz sadece buradaki kapalı kalmış bilgilerin derinlemesine araştırarak gerekli detaylandırmasını şu anda paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Şimdi bakıyorsunuz ay tanrısını anlarsın. Evet, ne yapmış? İlim, bilim, astroloji, astronomi ve üniversite. Şimdi siz buna kötü diyebilir misiniz? Bakıyorsunuz zaten Enlil klanının bir temsilcisi. Ve bakıyorsunuz buna
yaptığı şeylere, yaşadığı bölgelere bakıyorsunuz. Mezopotamya bölgesi ve semavi dinlere de tabii ki bu sebepten dolayı semavi dinlerin içinde de belirtilmiş. Kur'an'da hiçbir şey tesadüfen belirtilmemiş. Önemli olan, şimdi Kur'an'da penguen var mı? Yok. Yok. Cep telefonu var mı? Yok. Laptop yazıyor mu? Yok. Televizyon var mı? Yok. Aa bak o yok bu yok, Kur'an eksik diye saçmalayanlar var. Şimdi Kur'an sözlük değildir. Dünyada ne varsa Kur'an'da bu şey sözlüğü değil. Önemli olan, bilmen gereken, kritik olan, seni ilgilendiren ve IQ'nu yükseltecek, insanlık tarihini ve hakikate gidecek bilgilerin hepsi var. Ya bunu şey yapalım ve bu bilgiler içinde ay tanrısını anlarsın var. O zaman şöyle bakmamız lazım olaya. Ay tanrısını anlarsın, semavi dinler, Anunnakiler ve hakikat astrolojik bilgiler açısından çok önemli. Oturun, herkes otursun, araştırsın. Bakalım karşısına ne çıkıyor. Ya bunlar gerçek karakterler mi? Evet, gerçek karakterler. Adam tapınağını yapmış, üniversitesini yapmış, gözlem evini yapmış. Peki o gözlem evinde neyi gözlüyorlardı? Yıldızlı romantik akşamlarda orada yani gidip de herhalde keyif olsun diye bir gözlem yapılmıyor. Neyi gözlemliyorlar? Yıldızları neden bu kadar önemsiyorlar? Kendisi neden ay tanrısı? Niye yani ceviz ağacı tanrısı değil, sincap tanrısı değil, kaplumbağa tanrısı değil, ay tanrısı? Hepsi göksel cisim bunların. Sizce tesadüf mü? Utu Şamaş ne tanrısı? Yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Ya bakıyorsun işte Venüs İştar, ondan sonra işte Venüs'le ilgili Utu Şamaş güneş tanrısı, Anan Narsin, ondan sonra ay tanrısı. Neden? Neden hepsi gökyüzünde bunlar? Neden gökyüzü cisimleriyle bunları düşündüğünüz ve anlamları için araştırdığınız zaman işte gerçekler o zaman karşınıza çıkmaya başlıyor. Ve semavi din ve Kur'anların da aslında Kur'an'ın da bunlardan bahsederken neden bahsettiği, neyin altını çizdiğini daha iyi anlıyoruz. Ve tabii ki burada bu manada yer alan bir şahsiyetin Mekke'de, Ur'da, Anadolu ve Mezopotamya topraklarında izlerinin olması tabii ki yani çok manidar. Ve burada şöyle bir şey var. Bizim ülkemizin topraklarında olan şeylerden bahsediyor. Bu sonuçta bizim de tarihimiz, bizim de atamız. Yani bundan birkaç bin sene önce yaşıyor olsaydık biz bu topraklarda bu olayları yaşıyor olacaktık. O yüzden tarihimize, dinimize, atamıza, kanımıza, DNA'mıza sahip çıkma vaktidir. Hepsiyle ilgili son derece detaylı, acımasızca karalama ve içini boşaltarak tam ters yönlere yönlendirmek için çok detaylı çalışmalar yapılıyor günümüzde. Her tür çamuru atıyorlar, her tür bilgiyi dezenformasyon ediyorlar ama sorsanız onlara göre biz komplo teorisiyiz, biz bütün bilgileri dezenforme ediyoruz. Ana akım insanları maymuz diyerek her şeye doğal oluşum deyip kapatıp kaçıp giderken onlar etmiyor yani. Araştırdığınız zaman her şey çok açık. Anunnakilerde, semavi dinlerde, semavi dinlerin mitolojilerle, Anunnakilerle, tüm diğer dinlerle ve kültürlerle, ya bize öğretildiği tarihlerde değil ki o kültürler. Binlerce yıl öncesine gidiyorsun. Bosna'daki 4,5 metre çapındaki mükemmel küre şeklinde bir kaya var. Eritilerek kayalığa dökülmüş. Ya bilim insanına diyor gel arkadaş doğru mu değil mi diyorsun. Bir tanesi yok. Şimdi doğru dememe şansı yok. Bilimsel analiz edilince bu çıkıyor ortaya. Açıkla o zaman. Tarihine bakıyorsun. Hani içeriğine bakıyorsun. Öyle bir teknoloji günümüzde bir kolay değildir yani. Onu kayayı eritmek öyle her baba yiğidin harcı değil ya. Niye yapıyorsun bunu? Onun da cevabı yok. Kim yapıyor? Yok. Manası ne? İşlevi ne? Hiçbir şey yok. 300 metre piramit var. Gıkları çıkmıyor. Ondan sonra bakıyorsun sana geliyor. İşte binlerce yıl önce ilk üniversiteyi sen yapmışsın ama ilk üniversiteyi biz yaptık. Bu topraklar yapsın. Ama şu anki bakın bakalım. Yani içerik bakımından, eğitim bakımından dünyada kaçıncı sırada geliyoruz? Ben bir şey demeyeyim. Yazsınlar, kendileri öğrensinler. Üzücü değil mi bu? En ileri bizim olmamız lazım değil mi? Müslümanlığın bir tane Kur'an'da geçen bir şahsiyetin Anadolu topraklarında başlattığı bir şeye ne kadar sadık kaldık? Ne kadar Müslümanlık olması gerektiği gibi gitti? Bunları düşünmenin vakti değil midir? İlimle, bilimle başlayan bir semavi din kaynağı şu an ne hale getirildi? İlim ve bilim düşmanlığı haline getirildi.
Kim yaptı zannediyorsunuz? Bunlar tesadüf mü? Değil. Ama bunları yapanlar, bunların karşısındakiler, ondan sonra bunların dinler, mitolojiler, tarihteki, arkeolojideki karşılıkları doğru taşları doğru yerlere oturtturmamız lazım. Ben bunun için Hocam, çabalıyorum. Bilgilerimi de aynen. paylaşmaya çalışıyorum. Tam bu noktada hocam bir ilginç bir şey benim dikkatimi çekti. Tarihte Harre olayı denilen bir olay var. Arap Yarımadası'nda. Bu Harre olayında Zalim Haccaş diye bir karakter var. Bu karakter Kabe'yi mancınıklarla yıkıp 12 bin tane sahabeyi öldürdüğü iddia ediliyor. Ve bu kişi para basmış hocam. Ve bu kişinin bastığı para bugün Wikipedia'da var. Giren orada bakabilir. Para basmak malum bir devlet kurma alametidir. Yani önceki devleti ben yıktım ve yeni bir devlet kurdum demektir. Ve onun parasının üzerindeki sembollere baktığımız zaman hocam, bunu ben bir dinler tarihi uzmanıyla görüştüm ve işte kanatlı bir Anunnaki sembolü vardı. İşte her iki dünyaya da hakimim vesaire gibi ve başka günümüzdeki bazı kullanılan teknik terimlerin sembolleri de var hocam. Yani o dediğiniz gibi orada kasten bir karalama ya da üzeri örtülme tarzı bir durum var. Bir de az önce dediğiniz günümüzde dediniz ya, bu adamlar günümüzde nerede? Şöyle bir duruma rastladım. Malum astrolojide Venüs aşk tanrısıdır hocam ve bu Anunnaki şeylerine baktığımız zaman İştar'a yani İnanla'ya denk geliyor. Ve İnanla'nın sembollerinden bir tanesi malum kutsal tahta yani Hollywood. Yani bugün Hollywood işte sanatsal faaliyetlerin, aşk vesaire gibi konuların dünyaya yayıldığı bir şehir. Ve astrolojide de Venüs aynı şekilde kişinin aşk algısını, sanatsal durumlarını vesairesini simgeliyor hocam bir noktada. Bu kişilerin enerjileri yaşıyor ya da bu kişiler gerçekten yaşıyor, oralara gittiler. Zannederim İnanla'da o Nannarsi'nin kızı, Utu Samaş da oğlu. Ya tam bilemiyorum ama büyük bir ihtimal öyle. Bir de Bunlar mesela ayrı yumurta ikiz kardeşleri, Nannarsi'nin çocukları. işte Şems-i Tebrizi diyoruz mesela. Şems aynı şekilde güneş demek. Utu Samaş güneş demek. Bu kişi belki de dönem dönem dünyanın farklı dönemlerinde ortaya çıkıp belki de insanlara belli noktalarda sanki yol göstermiş gibi. Şu anda da anlatımlar din üzerinden değil ama belki filmler üzerinden, belki anlatımlar üzerinden, sinemalar, belgeseller üzerinden sanki gidiyor gibi hocam. Sizce hocam? Ya şimdi sinema filmlerini çekenler belli. Sinema sektörü kimin elinde belli. Bunları belgeselmiş gibi algılamak bir kere çok büyük yanılgılara sebep olur. Onun altını çizeyim. Burada çok önemli bilgiler geçiyor mu? Geçiyor. Ama genelde hep ters olarak geçer. Yani seni celladına aşık eder o filmler. O yüzden şu filmde şu var, bu filmde bu kimse kutsal film çekmiyor. Yani bunları yapan aileler belli. Arkasındaki destek milyonlarca doları siz harcayıp film çekebiliyor musunuz? Çekemiyorsunuz. Yani o zaman çekenler de hani bugün de 3 gün sonra internete bedava 2 tıkla insanların buna ulaşacağını bilmiyor mu? Biliyor. Neden o paraları harcıyor? Ulaşsın da beyinlerini yıkayayım diye. O yüzden bir kere film tuzağından bir çıkalım. Evet. Şu filmde şu var, bu filmde varsa var, bana ne arkadaş? Filmi çekenler belli. Siz yani bu belgesel değil, film. Kurgu. Adamlar istediği gibi yansıtıyor. İyi kötü gösteriyor, kötüyü iyi gösteriyor. Yıllardır ne izledik biz? Kızılderililer sürekli kafa derisi yüzen, ondan sonra işte saldıran, onları yağmalayan, işte kovboyların başına bela olan, on dağlarda böyle gezen gangster tipli şeyler. Ne oldu bunlar? Niye? Çünkü Türk bağlantısı var da ondan. Arapları bir bakın bakalım filmlerde nasıl görüyor. Sürekli bomba patlatıyorlar üstünde. Sürekli hırsız, pislik karakterler filan. Müslümanlar hep kötülenir. Ondan sonra bu bölge insanları hep kötülenir. Ondan sonra kendine Kızılderililer kötü. Kim kötü kardeş? Kızılderili gelip sana saldırdı, yok etti mi? Nerede bu Cherokee'ler? Şimdi jip diye sokaklarda geziyor. Cherokee mi bıraktınız arkadaş? Hepsini öldüren sensin. Yerinden yurdundan kovan sensin. Ondan sonra çiçek virüslü battaniyelerle katleden, her tür hainliği yapan sensin. Üstüne de film çekip kendine saldırdı. Kafa derimi yüzdü bilmem ne filan. İşte gör, filmlere bakmayın. Geçin filmleri. Belgeseller. Belgeselleri de bunlar çekiyor. 3 lafın ikisi. Evrim, Darwin, Big Bang. Başka laf bulamaz.
Döner dolaşır buraya çıkartır. Artık ben belgesellerden de yani haz almıyorum ve onların da bilimselliğini sorguluyorum. Onu da net bir şekilde söyleyeyim yani. Hocam, Bize örtbas ana akım bilimi lazım değil. Bize hakikat bilgisi lazım. Bize yani Türklüğümüzü Türklerden öğreneceğiz. Yani siz bu belgesellere, filmlere bakarsan biz 1071'de Anadolu'ya gezen dağdaki yabani böyle Homo erectus tipli yabani varlıklardık yani. Bu muyuz yani? Siz bunu kabul ediyor musunuz? Atatürk ne diyor? En az 7000 yıllık bizim diyor Anadolu'da geçmişimiz var diyor. Ben niye Atatürk'e inanmayayım da el alemin gavurunu çektiği belgeselde 1071'de Malazgirt palavrasına inanayım. Seçim sizin arkadaşlar. Bunu söyleyen de profesör. Atatürk profesör değil. Al bakalım. Profesörün lafına mı bakacağız? Yoksa bu vatanın evladının lafına mı bakacağız? Yani artık burada kendi kararımızı verme zamanı. Bu tarihte de böyle. Alın size tarihi bir örnek verdim. Arkeolojiyi verdim. Kızılderili'yi verdim. Bunun gibi bir sürü konuda bizi yanıltıyorlar sürekli. Kendi çıkarlarına yöneltiyorlar. Hele filmleri hiç bahsetmeyin. Baz almayın yani. Bunlar filmlerde gözümüze sokuyorlar mı? Sokuyorlar. Dejenerasyon unsuru olarak beyin yıkamada kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Yazın bakalım televizyonun beyin yıkama patenti var mı? Yani o yüzden uzak durun. Televizyon seyretmeyin. Ne haber seyredin, ne yalan haber seyredin, ne yalan film seyredin, ne yalan belgesel. Okuyun arkadaşlar, okuyun. Ne diyor dinimiz? Oku diye başlıyor. Oku. Aç televizyonu seyret, dizi seyret demiyor. Çünkü onların kim çektiği belli. Hocam, son dönemde Netflix'te bir UFO projesi de bir belgesel yayınladılar. Orada bayağı bir şeylerden anlatıyorlar. İşte Edward Snowden adında bir adamın NASA'daki şeyleri çaldığını, Roswell olayındaki UFO ile yapılan röportajı yayınladıklarına falan dair bir sürü anlatımlar var. Yine History kanalda antik astronotlar, antik uzaylılar diye anlatımlar var. Bunlara baktığımız zaman hocam bunlar bir taraftan dediğiniz gibi insan düşünüyor. Amerika bunları neden yayınlıyor? Bir taraftan bunlar ne anlama geliyor? Neden piyasaya şimdi veriliyor? Ve de daha önceden neden verilmedi? Bu tarz sorular aklımıza geliyor yani gerçekten de. Yani artık ifşa oldular. Kontrollü ifşa denilen bir kavram var. Yani bu kadar teknolojinin yayılması, bunların bu konuları artık gizleyememesi, ortaya çıkan konuları da kendi istedikleri gibi organize ederek sunmaları tabii ki yine onların çıkarları doğrultusunda. Yani Netflix'e bakın bütün dizilerinde, filmlerinde gereksiz homoseksüel sahnelerin fazlalığının altına bir dikkat çekelim yani. Hiçbir şey boş değil. Her attığı adımda sana bir tane vesvese unsuru var. Seni bir yerde saptırıyor. Ya dinini, ya ahlakını, ya kültürünü, ya işte arkeolojini, ya tarihini mutlaka bir şeyini bozuyor. Onu onunla bozuyor, bunu bununla bozuyor. Her yerden bir şeyi laçka etme, yalama etme derdindeler. Burada ne oluyor? Bu bilgileri biz verelim ki diyor. Bizim kontrolümüz hani bak işte biz bunu da açıklıyoruz falan filan. Yani baktığınız zaman bazı şeyler artık ortada. Yani orada onların yayınladığı şeyi millet 30 senedir biliyor zaten. Yeni bir şey yayınlamıyorlar ki. NASA'nın belgelerini yayınladılar. Belgelerin %80'i siyahla üstü çizilmiş. Bu mu yani yayınladığınız şey bu mu? Niye çizdiniz o çizilen yerlerde ne yazıyor? Sen onu yayınlasana. Onu yayınlamaz. Yani hepsi kontrollü bunlar. Boş verin. Televizyonda gördüğünüz, duyduğunuz şeylere artık inanmamayı, sorgulamadan inanmamayı. İnanacaksınız da sorgulayın öyle inanın. Ya bana da inanmayın, başkasına da kimseye inanmayın. Ama burada artık sorgulama devridir. Sorgulamadan her sakallıya baba dememeyi öğrenmemiz lazım. Bu tarihte de tüm diğer konularda da böyle. Hepsi kontrollü. Bunlar medya. Amerika'da 6600 küsür medya kuruluşu işte. Televizyon, radyosu, dergisi, bilmem nesi, interneti, şusu busu. Sadece 6 tane şahsın olması. Bunların da aynı okült cemiyete üye olmasına tesadüf diyebilecek misiniz? Bunları izliyorsunuz sabah akşam. Yani ne bekliyorsunuz bundan? Celladınızın size ne yapmasını bekliyorsunuz? Ne yapar yani? Ne yaparsa yapsın, günü geldiği zaman yapacağı hareket belli. O yüzden dikkatli olunması lazım. Aynen hocam. Hocam bir kitap çalışmanız ya da bu gezilerinizle alakalı bilgi verebilir misiniz? Bu gezilere bizler de katılabiliyor muyuz?
Katılmak isteyenler ne yapması Ya lazım? geziler tabii ki tur şirketlerine ait. Hani şahsım adına değil. Ben de misafir olarak davet ederlerse katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Burada işte önemli olan yerleri o bölgede gidiyoruz. Gözümüzle görüyoruz. Çok önemli şeyler var. Müzeler var. Bakın Şanlıurfa Müzesi, Hatay Müzesi, ondan sonra işte Zeugma Müzesi. Bunlar dünya çapında çok önemli. Sansasyon bilgiler, tarihimizle, dinimizle, Anlakilerle ilgili çok önemli kanıtları, bilimsel kanıtları barındırıyor. Bunları görmek, sağlıklı olarak analiz edebilmek bence artık kritik önem taşıyor ve bu konularda da işte bir sürü örtbas girişimi olduğunu görüyoruz. İşte Göbekli Tepesi, Nemrut'u, ondan sonra bir sürü, yani Anadolu'nun tüm dinler tarihi için çok önemli. İnsanlık tarihi için çok önemli. Yani Anadolu'nun her yerinden tarih fışkırıyor, arkeoloji fışkırıyor. Bunlara dikkat çekeceğiz ki bu konuda devletimize, milletimize de bir faydamız olsun. Yani hiç kimse bunları önemsemezse o zaman arkeolojik kazılara yeteri destek verilmiyor. Yeteri izinler verilmiyor. Yeteri ne oluyor? Sen destek vermiyorsun, gidiyor Alman geliyor kazıyor, Fransız kalıyor onu çalıyor, Amerikalı onu götürüyor, İsrailli bilmem neni yağmalıyor. Sonra da kendi tarihi çarpıtıyorlar, sana kitap diye yazıp yolluyorlar. Biz de o kitapları ders olarak üniversitelerde okutmak zorunda kalıyoruz. İşte bu sistemin bozukluğundan kurtulmak için kendi tarihimize kendimiz sahip çıkacağız. Ne olacak? Biz de halk olarak, millet olarak bunlara verdiğimiz değeri göstereceğiz ki insanlar, arkeologlar, devletimiz ondan sonra daha rahat çalışsınlar, doğru yolda ilerlemesi için bir teşvik ortamı oluşsun. İnşallah son dönemde devletimizin de arkeologlarımızın da çok önemli çalışmaları olduğunu görüyoruz ve ilk defa çok seviniyorum ki artık bıktık çünkü yabancı arkeologların yağmasından. Buradaki sistemlerin Türkler tarafından, Türk bilim insanları, tarihçiler, arkeologlar tarafından organize edildiğini görmek beni çok sevindiriyor ki bu şekilde ilerlersek ortaya çıkacak bilgilerin inanılmaz derecede sansasyonel, önemli, kritik devrimler yaratacağını ben düşünüyorum ki Göbekli Tepe gibi 11 bölgenin daha bulunması buna çok güzel bir örnektir. 12 Tepe olarak belki ismi değişecek yakında. Ondan sonra işte yeni Karahan Tepe'miz var ki inşallah bizzat gidip şahsen göreceğiz. İşte Zerzevan Kalesi'ni ziyaret edeceğiz. Yine Nemrut'a tırmanacağız, Göbekli Tepe'ye, ama burada daha çok geniş açıyla bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bize dayatıldığı gibi bunların ilkel primatlar tarafından bugüne kadar iddia edilen şekilde değil, çok gelişmiş bilgiler, astrolojik, astronomik, mimari, sanat, birçok şeyin çok üst düzeyde olduğunu görüyoruz ve bunları açıklayamıyorlardı. Ve bunu artık kabul etmemiz lazım. Dünyanın her yerinde var. Yani normal bizim anlattığımız, inandığımız, öğrendiğimiz tarihin haricinde çok gelişkin ekstra ayrıca bir kültür var. Ben sadece onlar var demiyorum. Primat yok da demiyorum. Ama sadece primat da açıklayamazsınız diyor. Nitekim açıklayamıyorlar da zaten. Primatların haricinde gelip giden ve onların o, yani tüm dünyada gökyüzünden gelen ve ondan sonra tanrı dedikleri, işte ilah dedikleri, tapındıkları varlıklar var. Artık bu gerçeğin ortaya çıkma zamanı geldi de geçiyor. Yani Hocam, bu işin astroloji, astronomi ve dünya dışı varlıklarla bağlantısını yadırgamadan, bunlarla dalga geçmeden acaba mı, olabilir mi? Ya araştırın, yoksa da söyleyin. Araştırdık, yokmuş deyin. Ama araştırmadan yokmuş demeyin artık. Bunu istiyorum ben de bilim insanlarımızdan. hocam primatlar dediniz ya. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Bir karikatür vardı. Diyor ki karikatür gidiyor, bir tane karikatürde bir tane deli gidiyor. Parkta oturan amcanın yanına gidiyor. Diyor ki ben diyor deliyim diyor. Gel otur bakalım diyor. Sen diyor hangi köyün delisisin diyor. Böyle bir karikatür vardı. Şimdi Avrupa'ya baktığımız zaman hocam bozulmuş bir din anlayışıyla iç içeler ve bu bozulmuş din anlayışından kurtulmak için bir fikir geliştirmeleri gerekiyordu. Ve bu primatlar işte evrim teorisini geliştirdiler ki mevcut inanç sisteminden kurtulalım. Yani bir insan ateist ise, mesela ateist de olabilir ama hangi dinin ateistisin diye bir sormak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir İslam'ın ateistiyle bir Hristiyan'ın ateisti aynı değil. Mesela bugün biz burada öyle konular konuşuyoruz ki
Şimdi burada yani yalnız bir şey düzeltmek ve sormak istiyorum. Siz ateist derken neyi kastediyorsunuz? Ateist, Evet. hani yaratıcı bir sistemi reddeden, dolayısıyla tüm semavi dinlerin dışındadır. Bunun İslam'ın, Hristiyanlığı olduğunu düşünmüyorum. Yani Allah inancı olmayan demektir ateist. Ve yani tek tanrılı bir dine inanıp da ateist olamazsınız. İnanıyorsanız zaten ateist değilsinizdir. Ateist tüm bunları reddeden bir sistem, ama dediğinize şöyle katılırım. Ateist görünümlü satanistler var. Aslında onun da bir tanrısı var ve ona inanıyor. Ya da paganistler var. Hani hiç bunu gündeme getirmiyor ama işte orada burada ritüelini yapıyor. Kime yapıyorsun o ritüeli? O biliyor kime yaptığını. Yani onun ateizmle de alakası yok. Siyonistler, paganistler, satanistler ateist kisvesi altında davranıyorlar. Oraya kadar hemfikiriz. Evet. Zaten hocam hani bu Anunnaki teorisine baktığımız zaman yani Hazreti İsa bir genetik harikası mıdır diye bir soru bile akıllara geliyor. Yani bir de hani bir dediğiniz gibi kadiri mutlaka inanan, bu dünyada, kainatta bir evrensel sistemin olduğunu bilen bilim adamları da var, inanan insanlar da var. Bir de dinlerin şeriatsal kısımları, siyaset, politika karışmış, insanları koyun gibi güden kısımları da var. Ve bazı 22. bilim adamları o koyunlaştırma alanlarından sıyrılmaları gerekiyor ki bilim üretsinler. Ve bunlar da büyük ihtimalle, hepsi için demiyorum ama aynen dediğiniz gibi bir bakıyorum yani. Şimdi mesela Aristoteles için ateist denir, bilirsiniz. Halbuki Aristoteles'in Perisaike diyor Anima adında bir kitabı vardır. Orada şöyle der: bu da Tanrı'nın bir lütfudur diye bir ifadesi vardır. Buradan çıkan sonuç, Aristo yaşadığı dönemde çok tanrılı dine inanmadığı için ateist ilan edilmiş. Ama bir yaratıcı kadiri mutlaka inanıyor. Ve yine Aristo'yu incelediğimiz zaman Pisagor'a doğru gidiyor. Pisagor'a bir bilgiler geliyor bir Anunnaki kanalından zannederim hocam. Hocam o konuda ne düşünüyorsunuz? Pisagor nereden besleniyor? Ya baktığınız zaman sadece Pisagor değil, o dönemki düşünürlere bakın, Tesla'ya bakın, Einstein'a bakın, Michelangelo, Leonardo da Vinci'ye bakın. Yani kaç kişi biliyor acaba Leonardo da Vinci'nin bir mağaranın önünden geçerken bir gariplik yaşadığını ve 2 sene hayatında ortadan kaybolduğunu ve oradan sonraki kayıptan sonra Leonardo da Vinci oldu. Sonra Einstein'ın odaya çekilip saatlerce böyle duvara bakarak bir şeyler düşünmesi, konuşması size ne kadar normal geliyor? Peki Tesla'nın 18 yaşında arkadaşıyla gündüz toprak bir yolda yürürken bir görüm görmesi ve al bunu insanlık adına kullan diye bir bilginin verilmesi ve unutmadan o dal kırıp toprağa çizerek bugünkü elektrik motorunu bulmuş olması size garip, tuhaf gelmiyor mu? Bunlar iletişim değil mi? Yani bu iletişim sadece o kişide mi olmuş? Sadece o dönemde mi olmuş zannediyorsunuz? Ben de diyorum ki arkadaşlar, bu iletişim öyle bir iletişim ki sana 300 metrelik piramit de yaptırıyor. Mısır'daki 150 metrelik piramidi yaptırıyor. Japonya adalarının altında Patagonya açıklarındaki piramidi de yaptırıyor. Kim yaptırıyor? İşte Tesla ile kim temasa geçmişse o zaman da temasa geçmiş. Var birileri. Fakat bunlar etten kemikten fiziksel olarak temas yasaklanmış. Ne zaman yasaklanmış? Zülkarneyn seddiyle yasaklanmış. Şimdi bunu da bilim insanı bu dinlerle dalga geçip bu bilgilerden uzak davranırsa o zaman bu kopuklukları da tamamlaması mümkün olmuyor. Evet, isterseniz biraz sorulara da yer verelim. Benim dediğim gibi burada maalesef sürem kısıtlı. Buradan sonra yine bir seminere devam edeceğim sevgili dostlarımızla. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa soru cevap üzerine gidebiliriz. Yoksa bu konular bitmez. Sabahlara kadar. Yani çok önemli konular. İyi araştırsınlar. İyi sorgulasınlar. Sorgulamadan hiçbir şeye inanmasınlar diyorum kısaca son olarak. Hocam az önce yayın gittiği için soru soran arkadaşların soruları gitti. Eğer sorunuz varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Buradan ben hocama ileteceğim.
burada soru sor kısmından arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. Mesela galaktik konsey var mı demiş birisi hocam. Ondan sonra şifa frekanslarını soranlar var. Yine donuyoruz, kesiliyoruz. Ya bir kez daha kesilirse programı isterseniz noktalayalım. Böyle izleyenlerin de çok fazla hoşuna gidebileceğini zannetmiyorum. Hatlarda bir sıkıntı varsa. Evet. Hocam bir tane soru gelmiş. Denilmiş ki bu konulara nereden başlamayı önerirsiniz Hakan Hocam? Güzel soru. Şöyle, bu konular nereden başlasanız zaten bu konulara girmiş olacaksınız. Çünkü din deseniz bu konuların bağlantısı. Tarih deseniz öyle, bilim deseniz öyle, astroloji deseniz, astronomi deseniz, yani nereden girerseniz girin zaten ucu buralara çıkacaktır. İnsanlık tarihinden, evrimden, Big Bang'den, uzaydan nereden girseniz. Ama siz nereye meraklıysanız, nerede kafanız daha çok kurcalanıyorsa tabii ki bunu severek yapacağınız, sıkılmadan yapacağınız bir konu başlığı seçin. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki yani başta inandığımız dinlerin kutsal kitaplarıyla, mitolojilerle, ondan sonra tarihi bilgilerle yola çıkmak önemli. Fakat bunları algılayabilmek için de başka bilgiler altyapısı gerektiğinde unutmamak lazım. Burada şöyle diye sahibi olsunlar. Sonra kutsal kitaplarını, inandıkları kitapları tekrar okusunlar. Edindikleri bilgilerle tekrar bu şeyleri güncellesinler. O zaman çok daha farklı anlamlar çıktığını görecek. Hepsinin birbirini tamamladığını, aslında aynı şeyden bahsettiğini çok daha kolay anlayabilirler. Yani bilimden, inanç sistemlerinden, tarihten, mitolojiden, arkeolojiden ne buluyorlarsa okusunlar. Hangileri ilgisini çekiyorsa oradan girebilirler, başlayabilirler. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır bekliyordum sizle böyle sohbet edebilmeyi. Hocam kapanışı yapalım isterseniz. Aynen öyle yapalım. Sizin internette galiba sıkıntı var. Hani burada biz kontrol ettik. Burada bir sıkıntı yok ama insanları böyle mağdur etmeyelim. Katıldıkları için herkese teşekkür edelim. Sizlere de davetiniz için teşekkür edelim. Bu konuları sizler de onlar da araştırmaktan, sorgulamaktan vazgeçmeyin diyelim. Çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun hocam katıldığınız için. Başarılarınızın devamını diliyoruz ve canı gönülden de sizin içinde bulunduğunuz turlara katılmaya niyet ediyoruz. İnşallah görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın. İnşallah. İyi akşamlar. İyi yolculuklar. Size de öyle iyi akşamlar, iyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Oldu hocam. Sağ olun.